Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 yufka ile hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır, nefis lezzetli bir börek tarifiyle geldim. Tarifin yapımı oldukça pratik. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak uygun bir kaseye yarım su bardağı suyu alalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Sos olarak bu iki malzemenin karışımını kullanacağız. Diğer tarafa alalım kasemize. Az önce de belirttiğim gibi toplam 3 yufka ile hazırladım ben tarifimi. Sizler kişi sayısına göre malzeme miktarını yufka sayısıyla orantılı artırabilirsiniz tabii ki. 3 yufka için bu sos tam ideal oluyor. Bir tane yufkayı tezgaha alıyorum ve düzeltiyorum üzerine. Sonrasında sostan bir miktar ekliyorum ve fırçayla dağıtıyorum. Biraz bol sosa buluyoruz. Diğer klasik böreklerde olduğu gibi çok hafif nemlenmesi yeterli demiyorum bunda. Bayağı bol bol sostan ekleyin. Her yeri güzel bir şekilde ıslansın. Böylelikle çok güzel bir şekilde kabaracak ve çıtır çıtır olacak böreğimiz piştiğinde. Fırçayla her yerine dağıtıyorum. Fırça yerine yufkaları kenarından katlayarak da böyle klasik usulde üzerindeki sosu dağıtabilirsiniz. Ardından böyle iki kenarını ortada birleştiriyorum. Sonrasında bu üst kısımda kuru kalan kısımlara sostan yine dağıtıyorum fırçayla. Yani kuru yer kalmıyor bu börek tarifinde. Katladığım kısımlara sostan ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Bu nemliliği, ıslaklığı sayesinde çok güzel bir şekilde kabaracak böreğimiz. Sosumu dağıttım. Şimdi ortada yufkayı birleştirerek kare formu vermeye çalışacağım. Çok pratik bir şekilde şekil veriliyor gördüğünüz gibi. Sonrasında 4 eşit parçaya bölüyorum. Bir tane yufkadan 4 tane börek çıkmış oluyor. İç malzeme olarak ben beyaz peynir, lor peynir ve maydanoz karışımı kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz bu tarifi. İç malzemeden bol miktarda orta kısmına yerleştiriyorum yufkaların. Tam ortasına yerleştiriyorum. Ardından yufkayı 4 ayrı köşesinden ortada birleştiriyorum. İç malzemesi dışına taşmayacak şekilde birleştirmeniz yeterli olacaktır. Bir kısmı üst üste gelecek yani yufkanın. Net bir şekilde göstermeye çalıştım sizlere. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Sonrasında hazırladığım börekleri yağlı kağıt serdiğim fırın kabına alıyorum, sıralıyorum. Borcamda da pişirebilirsiniz. Üzeri için bir adet yumurta sarısını küçük bir kaseye aldım. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra fırçayla böreklerin üzerine dağıtıyorum. Eğer daha fazla miktarda yufkadan börek hazırlarsanız bu tek yumurta yeterli gelmeyeceği durumlarda ben içerisine az miktarda 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Böylelikle daha bereketli oluyor. Hepsine yetmiş oluyor. İkinci yumurtayı kırmak yerine. Bunu da belirtmek istedim. Genelde poğaça tarifleri daha fazla olduğu için o şekilde hazırlıyorum üzerine sürdüğüm karışımı. Üzerine son olarak susam ve çörek otu ilave ettim. Sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz tabii ki. Ama susam ve çörek otu gerçekten görüntü olarak da lezzet olarak da çok farklı bir tat katıyor. Diğer tarafta fırınımı önceden 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında ortalama 35 dakika kadar pişirelim. Benim fırınımda tam olarak 35 dakikada bu şekilde çok güzel pişti. Fırından fırına pişme süresi farklılık gösterebilir. Bunu hep belirtiyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Sıcağı çıktıktan sonra servis tabağına aldım. Sizlere şöyle iç kısmını da göstereceğim. Çıtır çıtır oluyor. İnanın nefis oluyor. Bu tarif hazır yufkayla hazırlanabilecek en güzel börek tariflerinden biri. Yapımı da çok pratik, gördüğünüz gibi.
Tarifi ben bir defa denediğiniz takdirde sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.